Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pratik bir şekilde Arnavut ciğeri nasıl pişirilir, nasıl hazırlanılır onun yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle küçük bir tencerenin içine 1 su bardağı kadar zeytinyağını aldım. İyice ısınmasını bekledim. 2 adet patatesin kabuklarını soydum, yıkadım, küp küp doğradım. Önce 1 adet patatesi, daha sonra da diğerini kızartacağım. Patatesler kızarırken ben de ciğeri hazırlıyorum. Burada 700 gram zarı çıkartılmış, küp küp doğranmış karaciğer var. Önce pişmiş olan patateslerimizi çıkaralım, yenisini ekleyelim. Daha sonra devam edeceğim karaciğeri hazırlamak için. Evet, şimdi diğer patatesi güzelce kızarması için bıraktım. Ciğeri öncelikle güzelce yıkadım. Suyu süzüldü. Şöyle küçük bir buzdolabı poşetini bir kavanoza geçirdim. Ciğerleri içine alıyorum poşetin. Üzerine küçük bir çay fincanı un ekledim. Şimdi güzelce ciğerleri una buluyorum. Bu şekilde elime batırmadan her tarafını güzelce bulayalım. Hiçbir ıslak tarafı görünmeyecek şekilde unla kaplayalım bütün ciğerleri. Evet, hazırdır artık. Şimdi unu eleyelim. Şöyle bir süzgeçle veya hepsini bir süzgece döküp eleyebilirsiniz fazla unlarını. Ben azar azar pişireceğim için böyle azar azar eleyerek o şekilde hazırladım. Şimdi patateslerimiz pişti, görüyorsunuz. Dışı kıtır kıtır, içi de yumuşacık oldu. Azar azar pişirelim ciğerleri. Hepsini bir anda eklerseniz kızgın yağ bütün yağı çeker, pişmez, içi çiğ kalır, çok kötü olur. Böyle azar azar bir avuç kadar ekleyelim. Zaten 5 dakika içinde pişecektir. Çok hızlı pişer ciğer. Azar azar eklerseniz. Gördüğünüz tencere bir sos tenceresi. Onda hazırlıyorum. Hem daha az yağ kullanmış oluyorum hem de yağ fazla gibi göründüğü için daha çabuk pişiyor. Bütün ciğerleri kaplayıp o şekilde daha güzel pişiyor. Ben hepsini pişirdim. Hepsini güzel bir karıştırma kabının içine alalım. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı acı pul biber, kırmızı toz biber, kekik ve tuz var. Şimdi bu şekilde baharatlara bulayalım. Dilerseniz bu esnada patatesleri de içine ekleyip karıştırabilirsiniz. Ama ben karıştırmıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Önceden baharatlarını ekleseydim baharatlar yanardı, kötü olurdu. Şimdi artık sunumunuzu yapabilirsiniz. Yanına da güzel bir soğan salatası hazırlayabilirsiniz seviyorsanız. Bol köpüklü bir ayranla menü oluşturabilirsiniz. Evet, umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve pratik bir tarif oldu. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun. Lütfen abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayınız. Hoşça kalın.